Herkese merhaba, Dikiz sınıfından kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bu sene kursları açılmayan usta öğreticilerimiz için ve bu işe gönül veren insanlar için alternatif önerilerde bulunacağız. Birçok kaynaktan araştırma yaptım ve çevremde yaşayan ve bu sene kursları açılmayan, açılacak gibi de durmayan kişilerin yaptığı şeylerden sizlere bahsetmek istiyorum. Videoma geçmeden önce her zamanki gibi kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda halk eğitim kursları, usta öğreticilik eğitimleri, ustalık sınavlarıyla ilgili tüm videolarımın oynatma listelerinde olduğunu hatırlatırım. Kanalıma yeni gelenler özellikle o videolara baksınlar lütfen. Çünkü aslında yorumlara yazdığınız birçok sorunun cevabını da benim geçmiş videolarımda bulabileceğinizden emin olun. Eksik bıraktığım bir şey varsa, unuttuğum bir şey varsa veya katılmadığınız bir konu varsa onları da yorumlara bekliyorum. Biliyorsunuz ki 2024-2025 eğitim öğretim yılının Eylül ayından itibaren halk eğitim merkezlerinde birçok değişiklikler oldu. Her sene Eylül ayında kadroların kursları açıldıktan sonra usta öğreticilerin kursları planlanır ve açılırdı. Ama bu sene maalesef bazı kotalar, bazı sınırlamalar, bazı değişiklikler, öncelikli kurslar derken aslında açılması planlanan kursları veya açılacak kesin bu kişinin kursu açılır dediğimiz kişilerin kursları da açılmadı. Hiç ummadığımız, beklemediğimiz kişilerin kursları da açıldı. Şöyle ki açıldı. Eylül-Ekim ayında usta öğreticilerin kursları açılmayınca yüksek puanlı üst sıralardaki usta öğreticilerimiz kendilerine alternatifler oluşturdular. Başka işler baktılar, iş kuranlar oldu. Benim de yakın çevremde çok sevdiğim usta öğretici arkadaşlarımdan iş kuranlar oldu. Böylelikle o üst sıradakiler kendilerine başka alternatifler ürettikçe de sıralamalarda puanı düşük olan aslında bu sene açılmaz herhalde kursu dediğimiz kişilerin kursları da açılıverdi. Bu sene bütün taşlar aslında yerinden oynadı. Seneye ne olur? İşte geçmiş videolarımda da var, bakabilirsiniz. Yeni yönetmelikleri ve bütün gelişmeleri sizlere aktarıyorum ben. 3 aylık periyotlarla kotalar belirlenecek ve kurs saatleri ayarlanacaktı. Seneye ne olur bilemiyoruz. O yüzden bu kadar eğitimin ve bu kadar birikimin bunca yılın da tecrübesinin boşa gitmemesi için sizlere birkaç alternatif sunacağım. Öncelikli olarak belediyelerin açmış olduğu kurslar var. Yani belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin, il ve ilçe belediyelerinin. Örneğin İstanbul ilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu İSMEK kurslarının yanı sıra benim yaşadığım ilçe olan Silivri'de de Silivri Belediyesi'nin açmış olduğu mahalle evleri kursları var. Benim bir kursiyerim örneğin mahalle evinde bu sene görev aldı. Daha önce hiç usta öğreticilik yapmamıştı. Belediyeye iş başvurusunda bulundu. Belgelerini götürdü. İşte her belediyenin farklıdır. Referans mektubu istediler. İşte ben de onun için referans oldum gibi. Çok da böyle gönül rahatlığıyla referans olmuştum. Çok başarılı olacağını da düşünüyorum kursiyerimin ayrıca. Oldu da şu an 3 ayrı köye gidiyor ve servisi var. Yani bazı belediyelerin şartları bazen işte halk eğitim merkezlerinin şartlarından daha iyi olabiliyor. İstanbul üzerinden konuşacak olursak İSMEK, yani İstanbul Enstitü İstanbul'du sanıyorum adı. Koyarım tekrar şuraya ekran görüntüsünü, linklerini de paylaşırım. Kariyer merkezi var. Yani kariyer merkezine başvuru yapıyorsunuz. Ben İSMEK yetkilileriyle de görüştüğümde bu konuyu konuştuğumuzda internet üzerinden başvurularının yapıldığını, o bütün başvuruların bir havuzda toplandığını, o havuzda toplanan başvuruların da insan kaynakları tarafından değerlendirildiğini, her ilçede ve her kurs merkezinde ihtiyaca göre eğitici ihtiyacı doğdukça o başvurular arasından eğiticilerin seçildiğini söylediler. Büyük ihtimalle bütün belediyeler aynı şekilde yapıyordur. Silivri Belediyesi de bu şekilde yapıyor diye biliyorum. Şöyle düşünmeyin, aman işte hepsi bulmuştur hocalarını, İşte herkesinki bellidir. Hayır, hiç mesela bu sene o benim kursiyerimin aklımızda bile yokken halk eğitime başvuracaktı usta öğretici olarak. Aklımızda bile yokken hayatında böyle bir gelişme oldu. Beklediğimiz bir şey değildi ama oldu.
Siz başvurunuzu yapın. Evet, iş yerlerinde yani belediyelerde kurslar dolmuş olabilir, dolu gözüküyor olabilir. Size göre, bana göre belki torpil yapılıyor belki olabilir. Yani şimdi kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum ama ne kadar kişiye yapacaklar? Sonuçta onlar da kurslarını bir şekilde ilerletmek, geliştirmek, niteliğini arttırmak zorundalar. İşini iyi yapmayanı çıkarttığı zaman yerine bir alternatif koymak zorunda. Taş atsanız kolunuz yorulmaz. Yani bir başvuru yapmak o kadar zor olmamalı. Türkiye'nin hangi ilinde veya ilçesinde yaşıyorsanız, işte Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Merkez için ayrı başvuru yapın. Yaşadığınız ilçe için, hatta civar ilçeler için. Silivri'de yaşayanlar hem Silivri Belediyesi'ne başvursun, hem Büyükçekmece hem Beylikdüzü. Yani gitmek gelmek biraz belki sıkıntı olabilir ama bir yerden başlamak lazım. İstanbul'da trafik ve yol sorunu var ama bazı şehirlerde yok. İlçelerin belediyeleri, ilçeler birbirine yakın olabilir. Şimdi ben eminim yorumlara şu an Antalya'nın şu ilçesinde açılıyor mu hocam, belediyesi yapıyor mu hocam diye soracaksınızdır. Ben eminim, bilmiyorum. Yani Türkiye'deki bütün illeri ve ilçelerini bilmeme benim imkan yok. Ben sadece size alternatif olarak bunu söylüyorum. Mutlaka bulunduğunuz, yaşadığınız ilin ve ilçelerin belediyelerinin kariyer merkezlerine başvuru yapın. Ben şimdi ekranın birkaç yerine birkaç ilin kariyer merkezlerinin ekran görüntülerini koyarım yani. BUSMEK'i biliyorum Bursa'da. Ankara'da Belmek miydi? Belmek kursları. Konya'daki vardı Komek kursları gibi. Ama bütün illeri bilmeme imkan yok. Bir belediye çalışanı değilim üstelik. Biliyorsunuz. Bunun haricinde özellikle genç nesil usta öğreticilerimizden ben internet dersleri, online dersler vermelerini de öneriyorum. Şimdi bizim nesil biraz daha böyle internet kullanımına çok yatkın değil. Sosyal medya kullanımında biz sizler kadar pratik ve seri değiliz. O yüzden biraz zorlanıyoruz videolar çekerken, hazırlarken, ama sizler daha çok gençsiniz. Çok iyi bildiğiniz bir işi, çok iyi anlattığınızı düşündüğünüz bir işin internet satışını yapın. Online dersler hazırlayın. Elbette ki bunun vergi kısmı var. Onları da artık YouTube'dan veya başka yerlerden araştırarak öğrenin. Yani şimdi biz halk eğitimde veya başka yerlerde maaşımızı alırken vergimiz otomatik olarak kesiliyor elbette. Ama siz özel kendiniz bir online eğitim vermeyi düşünüyorsanız veya ders satışları yapmayı düşünüyorsanız bunların vergisini ödemeniz gerektiğinde mutlaka unutmayın. Onun araştırmasını da yapın. Zaten yaşı 26'dan küçükler için miydi? Yanlış hatırlamıyorsam 30'dan küçükler için miydi? Çok güzel vergi indirimleri var. Hatta ev hanımlarından vergi alınmıyor diye biliyorum. Bunları da araştırıp mutlaka kendinize sosyal medya üzerinden de bir kariyer planlayın. Bir tek ben usta öğretici oldum, ustalık belgemi aldım, artık bana görev verilmiyor, işte kahretsin Allah, bu hayatta ben neden bu kadar şanssızım, neden bu kadar talihsizim demek yerine tamam bu olmuyorsa ben ne yapabilirim? Benim usta öğreticilik nasıl, yani nasıl usta öğretici olunur videomda bahsettiğim gibi hayatın her zaman A planı, B planı, C, D, E planları vardır ve onları biz önceden yapmış olmalıyız. Karşımıza çıkan her sıkıntı aynı zamanda bize yeni alternatifler de doğurur. Bunu unutmayın. Online dersler vermek istemiyorsanız başka türlü ürettiğiniz şeyleri gene internet üzerinden satabilirsiniz. Çağımız internet çağı. Her şey internet üzerinden oluyor. Üstelik yani gene gençlere söylüyorum ama şimdi benim yaşımda ben bütün bu yaptığım şeyler, yani bütün bu YouTube kanalını, Instagram sayfamı, sosyal medyada bu influencer olma olayını 40 yaşından sonra yaptım. Yani gençlik de bir görecelidir, izafidir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Gençler diyorum ama ben bir kere zaten ben yaptıysam herkes yapar, onu da unutmayın. Bir silkelenin, şöyle bir kendinize gelin, ben ne yapabilirim? Ha bir yandan halk eğitimler için bastırın, yani şöyle gene başvurun, vazgeçin demek istemiyorum. Ama usta öğretici olarak başvurup da evde oturup benim kursum ne zaman açılacak, beni aramadılar, onu aradılar, onu açtılar, beni açmadılar gibi kuruntulanmak yerine bir şeyler yapın, harekete geçin.
motivasyon videosu gibi oldu. Aslında alternatifler sunacaktım ama biraz da motivasyona ihtiyacımız var galiba. Özellikle bu süreçte ve ben sizi çok 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 emin olun çok iyi anlıyorum. Belediyelerin açtığı kurslara bu sene için biz geç kaldık fikrinden de kaçının bence. Siz bu sene başvurun. Belki başvurunuz seneye değerlendirilir. Öbür seneye değerlendirilir. Yani başvurunuz oralarda bulunsun. Bu sene diyelim ki Niğde'de yaşıyorsunuzdur. Seneye Bolu'ya taşınacaksınızdır. Hiç belli olmuyor bu hayatta bazı şeyler. Her gittiğiniz yerde bu alternatifleri değerlendirin. Bizim bu sene geçmiş yıllarda birlikte çalıştığımız bir usta öğretici arkadaşımız Hacer Hanım emekli olduğu için zaten ve kurslar açılmayacağı için daha Eylül-Ekim ayında öngördü ve dedi ki yok açılmayacak herhalde. Zaten biz emeklilere hiç sıra gelmeyecek. Gerçekten hiç sermayesiz, sıfır sermaye ile kendine küçücük bir terzi dükkanı, küçücük diyorum ama çok da güzel. Instagram'da paylaşmıştım. Görenleriniz hatırlayacaktır. Bir sanayi makinesi ve bir overlock makinesiyle, bir tane ev tipi makinayla elbette ki biraz borçlanarak bir butik açtı, terzi dükkanı açtı. Hem sipariş çalışıyor, hem tadilat yapıyor, hem de ürünler yapıp koyuyor vitrinine, satışını yapıyor. Şimdi biz ona hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde o kadar mutlu olduk, o kadar gurur duyduk ve o kadar sevindik ki. Evet çok üzüldük başta kursu açılmadığı için ama şimdi böyle bir iş yerinin sahibi oldu, patron oldu. Çok yavaş ilerliyorum dedi. Yani elbette ki hepsi zamanla olacak ama yavaş yavaş olacak. Mutluydu, huzurluydu. İşini iyi yapanı her yerde olacağını ben düşünüyorum. Artık yaşanan bazı talihsizlikler olsa da artık bu olmaz diye düşüne evde hani böyle kumrular gibi oturacağımıza bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum faydalı olmuştur videom. Bir tek sizden şunu istiyorum. Bu videoda söylemeyi unuttuğum bir alternatif varsa ve biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben hemen onu araştırayım, bulayım, neymiş doğrusunu öğreneyim. Sizlere diğer videoyu da çekeyim, paylaşalım. Benim bu videoda anlattığım gibi bu sene benim kursum açılmadı ama ben de şunu yaptım. Bu sene benim kursum açılmadı ama şöyle bir yol izledim. Ya da bak ben bunları hiç bilmiyordum ne güzel oldu. Hemen ben bunları yapmaya başlayacağım diye lütfen yazın. Benimle paylaşın. Bizim yeni videolarımızın konusu bunlar oluyor ve birçok insan o yorumları emin olun okuyor. Birçok insana ışık oluyorsunuz. Oluyoruz hep beraber. Zaten bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Çok teşekkür ederim buraya kadar sabırla dinlediğiniz için. Lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Diğer videolarımı açıklamalar kısmından okumayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgilerdeki sınıfından.